Aman tanrım, nasıl buraya düştüm? Fantezi ve bilim kurguya düşkün biri olarak gerçekten müthiş yaratıklarla karşılaştım. Ama her zaman bunların sadece bir yazarın hayal ürünü olduğunu düşünürdüm. Bu filmlerdeki ve video oyunlarındaki yaratıkların gerçekten var olup olmadığını araştırmayı hiç düşünmemiştim. Ta ki şimdiye kadar ve keşke bunu daha önce yapsaydım. Eğer siz de benim gibi bu konulara meraklıysanız videoyu izlemeye devam edin. Çünkü size gerçekten var olmuş 10 efsanevi yaratığı anlatacağım. Avustralya'ya özgü Megalonia 30 ila 40 bin yıl önce yaşamış ve Komodo ejderinin eski bir akrabasıdır. 8 metre uzunluğuna kadar büyümüş ve 1950 kilogram ağırlığına ulaşmıştır. Ancak kurbanlarının kanını inceltip onların kan kaybından ölmelerine neden olan zehirli bir salyası vardı. Ateş püskürtemezdi veya uçamazdı. Dikkat edin, ejderhalar arkanızdan çıkabilir. Bir Kore efsanesi olarak ortaya çıkan Imogi aslında Güney Amerika'da bulunan devasa bir pitondu. Bu devasa titana boğa o kadar büyüktü ki 14 metre uzunluğundaydı ve 1 tondan fazla ağırlıktaydı. Ayrıca 400 ps'lik bir sıkıştırma kuvvetine sahipti ya. Ve bir insanı hiçbir şişkinlik göstermeden yutabilirdi. Amazonlar yalnızca şiddetli kadın savaşçılardan oluşan bir kabileydi. Avrasya'da keşfedilen mezarlar, yaylar, kılıçlar ve diğer silahlarla gömülmüş, savaşta hasar görmüş kadın iskeletlerini ortaya çıkardı. Bu oldukça heyecan verici bulguda kadınların savaşçı kimliğine tanık oluyoruz. Korkunç kurtlar erken insanların yanında var olmuş ve günümüz kurtlarından çok daha büyük, daha güçlü ve daha keskin dişlere sahip. İlginç bir şekilde bunlar insanlar da dahil olmak üzere büyük veya dev sınıf hayvanları olan Megafaunia adı verilen sınıfın sadece bir parçasıydı. Bu eşsiz hayvanın üst gövdesi geyiğe, alt gövdesi ise zebraya benzer. Ancak aslında okapi adlı zürafa türüdür. En havalı yanı bir tek boynuzlular bekleyeceğiniz gibi bir tek boynuzu olmasa bile Afrika'da bugün hala yaşamasıdır. Yakın zamanda Güney Okyanusu'nda efsanevi Kraken'a çok benzeyen devasa bir mürekkep balığı keşfedildi. 14 metre uzunluğunda olan bu hayvanın sadece vantuzları değil, uzuvları da her biri 3 noktalı keskin kanca sıralarıyla kaplıdır. Kuzey Avrupa'dan gelen berserkerler neredeyse kontrol edilemez, trans benzeri bir öfke içinde savaşmalarıyla tanınırdı. İngilizce'deki going berserk yani çığlığa dönmek deyimi buradan doğmuştur. Bu korkusuz güçlerinin ve durdurulamaz kana susamışlıklarının kendilerini öfkeye sokmaktan veya savaştan önce sarhoş edici ilaçlar almaktan kaynaklandığına inanılmaktadır. Moby Dick hikayesi aslında Moha Dick adında gerçek bir ispermeçet balinasından ilham alınmıştır. Bu balina o kadar tehlikeliydi ki onu öldürmeye çalışan 100'den fazla balina avı gemisini yok etti. Endonezya'nın Flores adasında hobbitlere benzeyen 3 cesedin kalıntıları keşfedildi. Her iskelet sadece 90 santim boyundaydı ve kafatası normal bir insanınkinin yaklaşık 1/3 büyüklüğündeydi. Bunların Neandertaller gibi ayrı bir insan türü olduğuna inanılıyor. Kısacası Hobby çikolata büyüklüğünde olan hobbitler kendilerine hobbit denmesinden hoşlanmayanlardır. İster inanın ister inanmayın, Dracula 500 yıldan daha kısa bir süre önce yaşamış. Kazıklı Voyvoda adlı gerçek bir adama dayanıyordu. O düşmanlarını işkence yapan ve onları kaza oturtarak öldüren bir Rumen pezevengiydi. Günümüz popüler kültüründeki vampirler gibi dişleri yoktu. Veya uçamıyordu ancak düşmanlarının kanlarını çeşitli yollarda tüketiyordu. Ama endişelenmeyin, Drak artık sizi bulamaz çünkü dede oldu. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni bilgilerde görüşmek üzere.